Eski ahidin en bilinen hikayelerinden olan Nuh'un gemisi, büyük tufan esnasında helak olmamaları için her hayvan türünden birer çift alıp gemiyle tufandan kurtulan Nuh'u konu ediniyor. Pek çok kutsal kitapta yer alan bu efsane, bazılarına göre hurafe olsa da bazıları buna çok inanıyor ve hatta Nuh'un gemisini bulabilmek için çeşitli kazılar yürütüyor. Peki Nuh'un gemisi nerede? Gelin şimdi olayın en başına gidelim. Nuh tufanı, insanlık tarihinin en eski ve en yaygın anlatılarından biri olarak bilinir. Dünyanın birçok farklı kültüründe tufan efsaneleri bulunmakla birlikte Nuh tufanının en tanınmış versiyonu, Yahudi, Hristiyan ve İslam dinlerinde önemli bir yer tutar. Bu anlatı yalnızca bir din öğreti değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir olay olarak da ele alınmıştır. Tufan anlatısı, büyük bir felaketin ardından insanlığın yeniden doğuşunu simgeler. Nuh tufanının anlatısı, ilk olarak Tevrat'ın Tekvin kitabında yer alır. Tekvin'e göre Tanrı, insanların kötülüğü nedeniyle onları yok etmeye karar verir ve Nuh'a bir gemi yapmasını emreder. Nuh, ailesi ve her hayvandan bir çift ile birlikte gemiye biner. Yağan yoğun yağmurlar ve yükselen sular, yeryüzünü tamamen kaplar ve gemidekiler dışında tüm canlılar yok olur. 150 gün süren bu felaketin ardından sular çekilir ve Nuh ile ailesi karaya çıkarak yeni bir yaşam başlatır. İslam'da da benzer bir anlatı bulunur. Kur'an'da Nuh peygamberin kavmine Tanrı'ya iman etmeleri gerektiğini söylediği ancak onların buna uymadığı anlatılır. Sonuç olarak Tanrı büyük bir tufan gönderir ve Nuh ile ona inananlar kurtarılır. Bu olay, Müslümanlar için Tanrı'nın gücünün ve adaletinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Nuh tufanının kökenlerine dair araştırmalar, bu anlatının Mezopotamya mitolojilerindeki benzer tufan hikayelerinden esinlenmiş olabileceğini gösterir. Özellikle Gılgamış destanında yer alan tufan anlatısı, Nuh tufanı ile büyük benzerlikler taşır. Gılgamış destanında Utnapiştim adlı bir karakter, tanrılar tarafından uyarılır ve bir gemi yaparak ailesiyle birlikte büyük bir tufandan kurtulur. Bu benzerlikler, Nuh tufanının kökenlerinin daha eski Mezopotamya kültürlerine dayandığını düşündürmektedir. Nuh tufanı, sadece bir felaketin öyküsü olmanın ötesinde derin sembolik anlamlar taşır. Birçok kültürde su, hayatın kaynağı olduğu kadar yıkım ve arınma sembolü olarak da görülür. Tufan anlatısı, insanlığın günahlarından arınarak yeni bir başlangıç yapmasını simgeler. Nuh'un gemisi, kurtuluşun ve Tanrı'nın korumasının bir sembolüdür. Mitolojik olarak bakıldığında ise, tufan anlatıları birçok farklı kültürde yer alır ve genellikle benzer temaları işler. Bu anlatılarda bir ilahi varlık ya da tanrılar, insanların işlediği günahlar ya da doğaya karşı olan saygısızlıkları nedeniyle bir felaket gönderir. Tufan, bu anlamda ilahi adaletin ve düzenin yeniden sağlanmasının bir yolu olarak kabul edilir. Örneğin, Hint mitolojisinde yer alan Manu efsanesi, Nuh tufanı ile büyük benzerlikler taşır. Manu, tanrılar tarafından uyarılır ve bir gemi yaparak büyük bir tufandan kurtulur. Bu efsanede insanlığın yeniden doğuşunu ve ilahi düzeni simgeler. Tufan mitolojileri aynı zamanda insanların doğa karşısındaki kırılganlığını ve çaresizliğini de vurgular. Su, doğanın en güçlü unsurlarından biridir ve tufan, doğanın insanları cezalandırabileceği ve onları yeniden şekillendirebileceği bir güç olarak görülür. Bu nedenle tufan anlatıları, insanlığın doğaya karşı olan saygısızlığına bir uyarı niteliği de taşır. Nuh tufanı, tarih boyunca farklı kültürler ve toplumlar üzerinde derin izler bırakmıştır. Din öğretilerin ve mitolojik anlatıların yanı sıra, bu tufan hikayesi, sanat, edebiyat ve popüler kültürde de geniş bir yer bulmuştur. Tufan teması, insanlığın karşılaştığı büyük felaketlerin ve bu felaketlerin ardından gelen yeniden doğuşun bir sembolü olarak sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle Rönesans döneminde, Nuh tufanı, Batı sanatında popüler bir tema haline gelmiştir. Sadece bir din anlatı değil, aynı zamanda insanlığın evrensel korkularını, umutlarını ve doğa ile olan ilişkisini yansıtan bir mitolojik öyküdür. Tarih boyunca farklı kültürlerde yer bulmuş ve birçok alanda derin izler bırakmıştır. Bu tufan anlatısı, insanlığın büyük felaketlerle yüzleştiğinde gösterdiği dayanıklılığı ve her şeye rağmen yeniden doğuşu simgeler. Nuh tufanının tarihsel, mitolojik ve toplumsal bağlamda incelenmesi, bu anlatının neden bu kadar etkili ve kalıcı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Tufan,
insanlığın kolektif hafızasında yer etmiş ve nesiller boyunca anlatılmaya devam etmiştir. Bu nedenle Nuh tufanı sadece geçmişe ait bir hikaye değil, günümüzde de anlamını koruyan ve gelecekte de anlatılmaya devam edecek bir efsane olarak kalacaktır. Peki ya Nuh'un gemisine ne oldu? Bu kayıp gemi şimdi nerede diye soracak olursak. Nuh'un gemisinin gerçek olup olmadığı, tarih boyunca birçok araştırmacının ve kaşifin ilgisini çekmiştir. Özellikle 19 ve 20. yüzyıllarda geminin izini sürmek için çeşitli keşifler yapılmıştır. Bu araştırmaların odak noktası ise genellikle Ağrı Dağı olmuştur. Kutsal metinlerde geminin Ararat dağlarına oturduğu belirtilmektedir. Ararat, günümüzde Türkiye'nin doğusunda bulunan Ağrı Dağı ile özdeşleştirilmiştir. Ağrı Dağı'nda yapılan arkeolojik kazılar ve keşifler, Nuh'un gemisinin varlığına dair somut kanıtlar bulma amacı taşımaktadır. 1949 yılında Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak tarafından çekilen bir fotoğraf, Ağrı Dağı'nda olağanüstü bir şekli ortaya çıkarmıştır. Bu şekil, geminin kalıntılarına ait olabileceği düşüncesiyle büyük yankı uyandırmıştır. Daha sonraki yıllarda da Ağrı Dağı'nda çeşitli araştırma ekipleri tarafından incelemeler yapılmış, ancak somut bir bulgu elde edilememiştir. Nuh'un gemisinin konumu konusunda en çok tartışılan yer Ağrı Dağı olmasına rağmen, başka bölgelerde aday gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar, geminin farklı dağlık bölgelerde ya da antik yerleşimlerde bulunabileceğini öne sürmüştür. İran, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geminin izine rastlanabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Örneğin, İran'daki Alvand dağlarında yapılan araştırmalar, burada Nuh'un gemisinin kalıntılarına dair izler bulunabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu iddialar, Ağrı Dağı'na yapılan keşifler kadar geniş çapta ilgi görmemiştir. Geminin suya yakın bölgelerde karaya oturmuş olabileceği yönündeki teoriler de ilgi çekmiştir. Bu teoriler, geminin tufan sonrası suyun çekilmesiyle birlikte daha düşük rakımlı bölgelerde kalabileceğini ve bu yüzden deniz seviyesine daha yakın yerlerde araştırmalar yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bu teoriye göre, geminin kalıntıları suyun altında ya da nehir yataklarında olabilir. Geminin nerede olduğuna dair bu kadar farklı teorinin ortaya çıkmasının nedeni, kutsal metinlerde belirtilen yerlerin coğrafi olarak tam anlamıyla tanımlanamamasıdır. Özellikle antik dönemlerde kullanılan coğrafi terimlerin ve yer adlarının, bugünkü karşılıkları net bir şekilde bilinmemektedir. Bu da Nuh'un gemisinin konumunu belirlemeyi zorlaştıran en büyük etkenlerden biridir. Bununla birlikte, Nuh'un gemisinin izini süren araştırmaların birçoğu, sonuçsuz kalmış veya spekülasyon düzeyinde kalmıştır. Bu da geminin gizemini ve sırlarını daha da derinleştirmektedir. Ancak, bu efsanevi gemiye dair arayışlar, insanlığın geçmişi olan merakını ve bilinmeyeni keşfetme tutkusunu yansıtmaktadır.